Şu an dünya insanlarının konuştuğu ve ne olduğunu anlamlandıramadığı ve devasa orb dedikleri UFO benzeri araçların veya ne oldukları anlaşılamayan varlıkların görülmesi büyük soru işaretleri yaratmıştır. Birçok insan yine her zaman olduğu gibi olan bitenden veya olabileceklerden bir haber oldukları için her şeye sahte demekle meşguller. Bir grup insansa ne olduğunu gayet iyi biliyorlar ve geçmişin yeniden tekerrür ettiğinden, yeniden yaşandığından ya da yaşanmak üzere olduğundan eminler. Şunu belirtmekte fayda var. Aslen bu kadar devasa boyutlarda orblar olamayacağı için orblara benziyor demek çok daha doğru olacaktır. Peki o halde bunlar nedir? Kısaca aktarmaya çalışalım. Bunları çok yakından incelediğinizde sanki kendi içinde iç içe dönen bir şeylerin olduğunu, belki de organik bir cisim olduğunu görmeniz mümkün. İncil'de anlatılan bir pasaj var ve burada Peygamber Hezekiel yaşadığı göksel teması anlatmıştır. Kısaca kendi gökyüzünden gelen bir araçtan bahsederken yuvarlak ve kendi içinde dönen tekerleklerin veya halkaların olduğundan bahsetmiştir. Tabii binlerce yıl önce ancak bu kadar anlatabilmiştir. Diğer her şey onun için tanımlanamazdır ama yine de birçok anlatımda bulunmuştur. Ve bu gördüğümüz ve orblara benzeyen cisimler veya araçlar İncil'de Hezekiel'in anlattıklarına çok benzediğini açıkça görmemiz mümkün. Sizlere birçok kez videolarımda anlattım ve antik dönemlerde gökten gelenlerin yeniden gelecek olduğunu, hatta gelmek üzere olduğunu dile getirdim. Ve işte şu son günlerde yaşadığımız binlerce tanımlanamayan uçan cisim ve orbun her şeyi anlattığını sizlere belirtmek isterim. Geçmişte yaşananlar çok kısa bir zaman içerisinde yeniden yaşanacak ve hemen hemen aradan 3000 yılın geçmiş olduğunu da hatırlatmak isterim. Kanaldaki Anunnaki temelli videolarımı izlemenizi öneriyorum. Yani bu konu kesinlikle öyle bir şey yoktur vesaire demek kadar basit ve kolay bir konu değildir. Geçmişten günümüze kalan birçok anlatıda şu an yaşananları kolaylıkla bulabiliriz. Ve sizleri bu tip gerçeklerden uzak tutmaya çalışan kişilerin cahilce ve sizleri uyutmak üzere yapmış oldukları planlı yorumlardan uzak kalmanızı öneririm değerli arkadaşlar. Çünkü bilgiden uzak tutuluyorsunuz ve resmen uyku moduna giriyorsunuz. Şahsen ben şu an dünya sahnesinde dönen bu olayları resmen bir tiyatro sahnesiymiş gibi büyük bir endişeyle izlemeye devam ediyorum. Geçmişte yaşananlar birer hayal ürünü değildi. Gerçeğin ta kendisini bizlere miras bıraktılar ve ne yaşadılarsa yaşadılar ve tabletlerde bizlere anlattılar. Bunları çok iyi anlamamız ve yorumlamamız gereklidir ve bunları kanaldaki birçok videoda sizlerle paylaştım. Ve sözün özü, antik tanrılar dediğimiz göksel varlıklar yani uzaylılar şu an güneş sistemindeler ve filolarını ya da öncülerini dünyaya keşfe gönderiyorlar. Olan biten tam anlamıyla budur. Bir önceki videomda gündemde olanlardan bahsetmiştim. Mutlaka izleyin. Bu videomda ise uzaylı bilinci üzerinde duracağım bilgi dolu ve bol anlatımlı bir video ile karşınızdayım. Her saniyesini büyük bir dikkatle izlemenizi, dolayısıyla dinlemenizi istiyorum. Şu an yakınlaştırdım ama. Görüyorsun değil mi? Görünüyor kamerada. Öyle havada kalmış ışıklar. Yine havada kalmış yani. Aha. Nasıl ışık? İşte bir bilsem. Hadi uzaklaştırayım. Bebeğim enteresan bir şey ya. Öyle havada asılı kalmış. Baksana ya. Şehir aşağıda, şehrin üstü. Gökyüzüne baktığınızda ne görüyorsunuz? Sonsuz yıldızlar mı, yoksa o yıldızların ötesinde bizi izleyen birileri mi var? İnsanlık tarihinin en eski dönemlerinden bu yana gökyüzü hep bir sır, hep bir umut kaynağı oldu. Ama ya bu umut bir gün gerçek olursa? Ya uzayın derinliklerinden gelen varlıklar bize tahmin ettiğimizden çok daha yakınsa? Bu sorular yalnızca bilim kurgunun değil, aynı zamanda tarihi, mitoloji ve bilimin de derinliklerinde gizli. Peki ya uzaylılar gerçekten varsa ve belki de bir zamanlar bizimle iletişim kurdularsa? Şimdi yıldızların ötesindeki bu gizemi keşfetmek için birlikte derin bir yolculuğa çıkalım arkadaşlar. Neden uzaylılar? İnsan zihninde yerleşik haldeler mi? Uzaylılar olmasa ne olur, olsalar ne olur?
Uzaylıların varlığını destekleyen bilimsel çalışmalar var mı? Dünyaya gelecekler mi, geliyorlar mı, geldiler mi? Uzaylılar nasıl seyahat edebiliyor? Mekanik mi, boyutsal mı? Peki uzaylılar tehdit mi yoksa fırsat mı? Karşınızda bir uzaylı olsa hemen şu anda burada ne olurdu veya ne konuşurdunuz? Bu videoda inanılmaz bilgiler paylaşacağız ve eminim ki aklınızdaki uzaylı unsuru büyük bir evrim geçirecek arkadaşlar. Kahvenizi alın, sesi yükseltin, hatta düşündüklerinizi yazmak için kağıt kalem de alın ve izlemeye başlayın. Ve işte video başlıyor. Üzerinde konuşmamız gereken ilk soru ve konu neden uzaylılar? İnsan zihninde yerleşmiş bir kavramın kökleri ve izleri olabilir mi? Uzaylı fikri yalnızca bilim kurgu eserlerinde değil, insanlık tarihinin en eski mitolojik ve dini anlatılarında da yer bulmuş, derin bir arayışın temsili olmuştur. İnsan zihni evrendeki yerimizi sorgularken yalnız olma düşüncesiyle mücadele eder. Bu mücadele gökyüzünü anlamlandırmaya çalışan kadim medeniyetlerden modern teleskopların merceklerine kadar süregelen bir yolculuktur. Peki neden uzaylılar fikri bu kadar cazip ve zihnimizde böylesine güçlü bir şekilde yer bulmuştur? Tanrı'nın ya da tanrıların veya meleklerin ya da göksel varlıkların gökyüzünden gelmiş olmaları buna bir etken olabilir mi? Kutsal kitaplarda insanlar bizim suretimizde oldu diyen tanrılar sebebiyle bu DNA'mıza otomatikman kodlanmış bir his olması ne kadar muhtemel? Bu yüzden mi uzay bizi olabildiğince etkiliyor? Örneğin neden yerin katmanlarca dibine inmeyi istemiyoruz ve bunun için uğraşmıyoruz? Bu çok ilginçtir. İnsanlık tarihinin başlarında gökyüzü ilahi güçlerin evi olarak görülüyordu. Sümerler gökyüzünden inen ve insanları yöneten Anunnakilerden bahsederken antik Yunan mitolojisi tanrıların Olimpos'tan dünyayı şekillendirdiğini anlatıyordu. Benzer şekilde Hint Vedik metinleri Vimana adı verilen uçan araçlardan söz eder. Ve bu metinlerdeki bu anlatılar 6000 yıl önce yaşanmış. Bu anlatılar uzaylı düşüncesinin tohumlarını atan farklı dünyalardan gelen üstün varlıkların ilk örnekleridir. 20. yüzyıla gelindiğinde bu mitolojik hikayeler yerini bilimsel sorulara ve kurgusal hayallere bıraktı. H.G. Wells'in Dünyalar Savaşı romanı insanlığın başka bir zekayla karşılaşma korkusunu gözler önüne sererken Arthur C. Clarke'ın 2001 bir uzay destanı eseri evrendeki derin bilinmezi sorguluyordu. Bu eserler uzaylıların yalnızca fantastik varlıklar olmadığını, aynı zamanda bilimsel bir olasılık olduğunu tartışmaya açmıştır. Carl Sagan, evrende yalnız olmak büyük bir israf olurdu diyerek insanlığın kozmik yalnızlık korkusunu dile getirmiştir. Evrendeki milyarlarca yıldız ve gezegen arasında yalnız olduğumuzu düşünmek hem bilimsel hem de kurgusal anlamda rahatsız edici ve mantıksızdır. Carl Sagan'ın bu yaklaşımı insanın varoluş arayışını evrensel bir perspektife taşıdı. Eğer hayat yalnızca dünyada varsa bu hayatın sorumluluğu ve anlamı çok daha büyük bir önem kazanacak. Ancak başka zeka formları varsa bu insanlığın evrendeki yerini yeniden tanımlamasını gerektirecektir. Ve bu kaçınılmazdır. Psikolojik açıdan uzaylılar düşüncesi iki temel duyguyu tetikler: merak ve korku. İnsan zihni bilinmeyene karşı merakla yaklaşırken aynı zamanda ondan korkar. Evrimsel olarak bu duygular hayatta kalmamızı sağlamıştır. Ancak uzaylılar gibi bilinmeyen bir zeka fikri bu duyguları eş zamanlı olarak harekete geçirir. Bir yandan bu varlıkların bilgeliğini ve teknolojisini öğrenmek isteriz. Diğer yandan onların üstünlüğü karşısında tehdit altında hissederiz ve bundan kaçamayız. Çünkü gelebiliyorlarsa üstündürler düşüncesi olabildiğince baskındır, ama üstün olmaları erdemli ve mantıklı oldukları anlamına gelmez. Belki de son derece kültürlüdürler, bilinmez, ama gelebiliyor olmaları birçok açıdan çekinmemizi gerektirebilir. Uzaylı düşüncesi sosyal ve kültürel yapılarımızda da güçlü bir şekilde yer alır. Soğuk Savaş döneminde uzaylılar genellikle düşman bir gücün metaforu olarak kullanıldı. 20. yüzyılın ortalarındaki UFO manzaraları ve gri uzaylı tasvirleri toplumların bilinmeyene olan bakış açısını şekillendirdi. Ayrıca modern medyada uzaylılar teknolojik ilerlemeyi ve insanlık için bir sonraki evrimsel adımı temsil eden varlıklar olarak resmedildi. Bilimsel gelişmeler uzaylılar fikrini yalnızca hayal gücünden çıkarıp
olasılık alanına taşıdı. Hubble Uzay Teleskobu diğer galaksileri gözlemleyerek evrenin büyüklüğünü anlamamızı sağladı. Bu çok önemli. Aynı şekilde Kepler Uzay Teleskobu sayesinde binlerce dış gezegen keşfedildi. Özellikle Goldilocks bölgesi olarak bilinen yaşam için elverişli gezegenlerin varlığı, başka bir yerde yaşam olabileceği fikrini son derece güçlendirmiş durumda. Uzaylılar fikri aslında insan doğasının bir yansımasıdır. Kendimizden farklı olanı aramak sadece bilimsel bir çaba değildir. Aynı zamanda varoluşsal bir ihtiyaçtır. Eğer başka zeka formları varsa bu insanlığın yalnızca dünya ile sınırlı olmadığını, kozmik bir bütünün parçası olduğunu gösterebilir. Ancak bu arayış aynı zamanda sorumluluk ve etik soruları da beraberinde getiriyor. Düşünün, karşınızda bambaşka bir varlık görüyorsunuz. Bu son derece ilginç bir andır. Ruhani varlıklar olabilir, boyut varlıkları olabilir ya da şeytani varlıklar da olabilir. Tabii inancımıza göre değişir. O an sorgulamanız gereken birçok seçenek zihninizde belirecektir. Ama şu da var. Uzaylı varlık açısından da düşünmek gerekiyor. Acaba o da ilk kez başka bir varlıkla karşılaşıyor olabilir mi? Az önce de bahsettiğimiz varlık kategorileri onun içinde geçerli midir? O da aynı şeyleri düşünüyor olabilir mi? Ya da onlarda bu tip varlık türleri bilinci var mıdır? Belki de biz antik dönemlerinizde de gelmiştik. Bizi hatırlamadınız mı diye soracaklar. Kim bilir? Bakın bu çok önemli bir sorudur. Bu söylediklerim aklınızda kalsın arkadaşlar. Düşüncelerinizi yorum olarak benimle paylaşın mutlaka. SETI, Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması, bunun gibi projeler radyo sinyalleri aracılığıyla uzayda zeka arayışını hala sürdürüyor. Ayrıca bilim insanları Mars'ta mikrobiyal yaşam izleri, Europa gibi uydularda sualtı okyanuslarının varlığını araştırıyor. Bu çalışmalar uzaylı yaşamına dair bilimsel kanıtların toplanması açısından büyük önem taşıyor. Sonuç olarak uzaylılar düşüncesi yalnızca başka zeka formlarını keşfetmekle ilgili değildir. Bu fikir insanlığın kendini anlaması, varoluşunu sorgulaması ve evrendeki yerini yeniden değerlendirmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Uzaylılar varsa bu sadece bilimsel bir devrim değil, aynı zamanda felsefi bir dönüşüm anlamına geldiğini bilmek gerekiyor. Uzaylılar olmasa ne olur, olsalar ne olur? Uzaylıların varlığı fikri bilimsel ve kültürel tartışmaların merkezinde yer alırken, bu konuda ortaya atılan kanıtlar ve iddialar akılları hem hayrete düşürüyor hem de derin bir sorgulamaya davet ediyor. Evrenin derinliklerinde bir yerlerde bize benzeyen ya da tamamen farklı bir yaşam formunun bulunup bulunmadığı sorusu modern bilimin en büyük bilmecelerinden biri haline gelmiş durumda. İnsanlık bu soruya cevap ararken yalnızca teleskopların ve roketlerin ötesine geçmekle kalmıyor. Aynı zamanda bilinmeyene olan tutkusunu ve korkusunu bir arada yaşıyor. Peki uzaylıların varlığına işaret eden bilimsel bulgular nelerdir? Bu soruya verilen cevaplar hayal gücümüzün ötesinde bir hikaye anlatıyor aslında. Mars bu konuda insanlığın gözlerini üzerine çevirdiği ilk yerlerden biri. Kızıl gezegende yaşam izleri arayışı hem NASA'nın hem de diğer uzay ajanslarının yıllardır odak noktası oldu. Özellikle 2018 yılında Mars'tan alınan toprak örneklerinde bulunan organik moleküller, yaşamın en temel yapı taşlarının bir zamanlar bu gezegende var olmuş olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Aynı şekilde gezegenin yüzeyinde suyun varlığına dair kanıtlar, Mars'ın bir dönem Dünya'ya benzeyen koşullara sahip olabileceğini gösteriyor. Bu bulgular Mars'ta şu an olmasa bile bir zamanlar yaşamın var olmuş olabileceği ihtimalini bilimsel bir temele oturtmuş durumda. Bunun ötesinde Jüpiter'in uydusu Europa ve Satürn'ün uydusu Enceladus bilim insanlarının merceğinde. Europa'nın buzlarla kaplı yüzeyinin altında devasa bir okyanusun bulunduğu ve bu okyanusun hidrotermal aktivitelerle desteklendiği düşünülüyor. Dünyadaki hidrotermal bacaların çevresinde yaşamın çeşitliliği düşünüldüğünde Europa'nın okyanuslarında da mikrobiyal yaşamın var olabileceği fikri oldukça güçlü bir hipotez olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde Enceladus'tan fışkıran su buharı ve organik bileşikler bu uydunun yüzeyinin altında da yaşam için gerekli şartların mevcut olabileceğine işaret ediyor. Bir diğer çarpıcı kanıt 1977 yılında kaydedilen ünlü WOW sinyalidir. SETI tarafından tespit edilen bu radyo sinyali o dönem bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Çünkü sinyalin kaynağı
doğal bir kozmik olayla açıklanamayacak kadar güçlüydü. Her ne kadar sinyalin kaynağına dair kesin bir sonuç elde edilememiş olsa da dünya dışı bir zekanın varlığına dair en somut kanıtlardan biri olarak hala tartışılmaya devam ediyor. Bir başka şaşırtıcı gelişme ise yıldız sistemlerindeki eksik kütle fenomenidir. Bazı yıldızların etrafında gözlemlenen düzensizlikler bilim insanlarını bu bölgelerde devasa enerji üreten bir yapının örneğin Dyson küresi gibi bulunabileceği ihtimaline yöneltti. Eğer bu doğruysa bu tür yapılar yalnızca ileri düzey bir medeniyetin varlığını kanıtlamakla kalmaz. Aynı zamanda bu medeniyetlerin evrenin enerjisini nasıl kullandığına dair ipuçları da verebilir. Dünyadan uzaya gönderilen mesajlarda bu tartışmaların bir parçası 1974 yılında Arecibo gözlemevinden gönderilen ve insanlık hakkında bilgi içeren radyo sinyalleri evrende başka zeki yaşamların dikkatini çekmek amacıyla tasarlandı. Ancak bu çabanın arkasındaki asıl soru yanıt alıp alamayacağımızdır. Eğer bir gün bir yanıt alırsak bu insanlık tarihindeki en büyük dönüm noktalarından biri olabilir. Son yıllarda Pentagon'un UFO raporları bu tartışmayı yeniden alevlendirdi. Özellikle askeri pilotlar tarafından kaydedilen ve henüz açıklanamayan hava olayları dünya dışı teknolojinin varlığına dair spekülasyonları arttırmış durumda. Sizler de takip ediyorsunuz. Bu olaylar bilimsel bir açıklamaya ulaşamasa da uzaylıların varlığına dair şüphelerin gündemde kalmasını sağlıyor. Uzaylıların varlığına dair bilimsel çalışmalar ve gözlemler kesin bir sonuca ulaşmamış olsa da evrendeki yaşamın olasılığı hakkında derin bir merak ve heyecan uyandırıyor. Bu arayış yalnızca dünyanın ötesindeki yaşamı keşfetmekle ilgili değil. Aynı zamanda insanlık olarak kim olduğumuzu ve evrendeki yerimizi anlamak için verdiğimiz mücadeleyi de temsil ediyor aslında. Gelin uzaylıların varlığını destekleyen bilimsel çalışmalardan bahsedelim. Tabii ki şimdi hayal gücümüzü daha da ateşleyecek bir noktaya geldik. Eğer uzaylılar gerçekten varsa, bu varlıkların dünyamıza gelip gitmeleri nasıl bir teknolojiyle mümkün olabilir? Düşünsenize, bir medeniyet o kadar ileri seviyede ki ışık yıllarını bir anlık mesafeye indiriyor ya da boyutlar arasında seyahat edebiliyor. Şimdi bu fikri biraz irdeleyelim ve olayın hem bilimsel hem de spekülatif yönlerine bir göz atalım. Çünkü uzaylıların buraya nasıl geldikleri onların sadece varlığı kadar büyük bir muamma. Hayal edin. Bu teknolojiye sahip bir uygarlıkla karşılaşmak insanlık için bir rüyayı mı yoksa bir kabusu mu beraberinde getirirdi? Uzaylıların dünyaya gelebilmesi için kullanılan yöntemlere dair iki büyük hipotez var. Mekanik ve boyutsal seyahat. Mekanik seyahat bizim uzay anlayışımıza daha yakın bir yaklaşımı temsil ediyor. Uzay gemileriyle yıldızlar arasında seyahat etmek tıpkı dünyada uçaklarla kıtalar arası yolculuk yapmak gibi bir mantığa dayanıyor. Bu bağlamda fiziksel bir araca ihtiyaç duyuluyor ve bu araçların inanılmaz derecede hızlı ve dayanıklı olması gerekiyor. Örneğin ışık hızını aşabilen bir uzay gemisi tasavvur edin. Albert Einstein'ın özel görelilik teorisine göre ışık hızını aşmak imkansız gibi görünüyor. Ancak bu bilim kurgu dünyasında sıkça tartışılan bir fikir. Warp motorları ya da solucan deliği teknolojileri bu tür yolculukları mümkün kılacak teorik yöntemler arasında yer alıyor. Diğer yandan boyutsal seyahat fikri tamamen farklı bir paradigmaya dayanıyor. Uzaylılar bizim anladığımız fiziksel uzayı aşarak farklı bir boyuttan hareket edebilirler mi? Evet arkadaşlar, burası gerçekten zihin açıcı bir nokta. Hayal edin, bir varlık 3 boyutlu uzay zamandan sıyrılıp tamamen farklı bir gerçeklik katmanında seyahat edebiliyor. Bu fikir kuantum fiziğindeki bazı teorilerle destekleniyor aslında. Özellikle sicim teorisi gibi modeller evrenin çoklu boyutlardan oluştuğunu ve bizim yalnızca birkaçını algılayabildiğimizi öne sürüyor. Eğer bu doğruysa uzaylılar bu boyutlar arasında kolaylıkla hareket ediyor anlamına geliyor. Bu onların hem varlığını hem de kaybolmuş gibi görünmelerini açıklayabilir. Düşünsenize, UFO dediğimiz şeyler aslında bizim algılayamadığımız bir boyuttan bize yansıyan imgeler olabilir. Bir an için gökyüzünde bir anda belirip kaybolan o parlak ışıkların aslında başka bir boyutun kapısını araladığını hayal edin. Bu sadece teknoloji değil, aynı zamanda evreni anlamamızın tamamen ötesinde bir bilinç seviyesi gerektiriyor. Belki de uzaylılar bizim teknoloji dediğimiz kavramı aşıp
tamamen düşünce gücüyle ya da biyolojik bir evrimin sonucu olan yetenekleriyle bu yolculukları gerçekleştiriyor olabilirler. Spekülasyon bir yana, bilim dünyası bu tür fikirleri destekleyebilecek bazı temel ipuçlarına sahip. Örneğin NASA'nın üzerinde çalıştığı ve bir gün gerçeğe dönüşebileceği düşünülen solucan deliği teorisi uzayda kısa yollar yaratmayı hedefliyor. Solucan delikleri evrenin bir noktasını diğerine bağlayan bir köprü olarak tasavvur edilir. Eğer uzaylılar bu teknolojiyi kullanabiliyorlarsa milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki bir gezegenden dünyaya anında ulaşmaları elbette ki mümkün olabilir. Tabii bu bizim için henüz teori bazında olsa da belki de bir gün pratiğe dönüşecektir. Ne dersiniz? Ama bir dakika, hayal gücümüzü biraz daha genişletelim. Belki de uzaylılar fiziksel seyahate bile ihtiyaç duymadan bilinçlerini bir yerden bir yere aktararak gelebiliyor olabilirler. Yani tıpkı bir internet bağlantısı gibi bilgilerini ve varlıklarını bir noktadan diğerine yükleyebiliyor olabilirler. Bu hem mekanik hem de boyutsal bir yaklaşımı birleştiren çığır açıcı bir fikir olurdu. Peki uzaylıların bu yolculukları neden bu kadar gizemli? Belki de bizim onları algılamamız onların varlıklarını gizleme becerilerine bağlıdır. Hayal edin, gökyüzüne bakıyorsunuz ve hiçbir şey görmüyorsunuz ama aslında tam karşınızda bir uzay gemisi olabilir. Bu ileri düzey kamuflaj teknolojileri ya da bizim gözlerimizin algılayamadığı ışık spektrumları sayesinde mümkün olabilir. Yani polarize özellikte olan gözlüklerden baktığınızda normal gözlerinizle göremediğiniz birçok şeyi görmek gibi. Belki de bulutsu bir şekle dönüşüp gözümüzün önünde, burnumuzun dibinde binlerce yıldır burada duruyorlardır. Ne dersiniz? Olamaz mı? Bu noktada bir soru daha ortaya çıkıyor. Eğer bu kadar ileri teknolojiye sahiplerse neden bizimle iletişime geçmiyorlar? Bu sorunun yanıtı belki de onların motivasyonlarıyla ilgili. Belki de bizi izliyorlar ama bir müdahalede bulunmamayı tercih ediyorlar. Ya da belki de iletişim kurmaya çalışıyorlar ama biz onların kullandığı yöntemi anlamakta yetersiz kalıyoruz. Evet arkadaşlar, uzaylıların dünyaya gelip gitme yöntemleri konusunda hem bilimsel hem de spekülatif birçok teori var ama asıl mesele şu: eğer bir gün bu yöntemlerden birini anlayabilirsek insanlık olarak evrenin sınırına dair çok daha büyük bir pencere aralamış olacağız. Ve buna elbette ki hazır olmak gerekiyor. İyi gidiyoruz değil mi? Umarım sıkılmıyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi biraz daha derinleşerek en önemli sorulardan birine geçelim. Uzaylılar bizimle iletişime geçtiler mi ya da belki de hala geçmek için uğraşıyorlar mı? Evet arkadaşlar, şimdi hayal edin. Bir gece gökyüzüne bakıyorsunuz ve bir ışık parlamasıyla bir şeylerin değiştiğini hissediyorsunuz. Belki de bizim göremediğimiz bir dilde bir mesaj alıyorsunuz ya da belki de o yıllardır beklediğimiz ilk gerçek temas anıdır. Uzaylılar gerçekten burada mı? Yoksa hep uzaktan mı izliyorlar? Bu soruya yanıt ararken bilim dünyası ve spekülasyon dünyası arasında bir köprü kurmamız gerekiyor. Uzaylıların dünyamıza gelip gitmiş olmaları veya hala bizimle iletişimde olmaları belki de en heyecan verici ve bir o kadar da kafa karıştırıcı konulardan biri. Gerçekten burada mı yoksa her şey sadece bizim algılarımızın bir oyunu mu? NASA gibi uzay ajansları UFO gözlemleri ve diğer anormal hava olayları konusunda çok dikkatli ve titiz bir araştırma süreci yürütüyor. Ancak bunun yanı sıra dünya çapında pek çok bilim insanı ve araştırmacı uzaylılarla olası bir temasa dair teoriler geliştiriyor ve bu konuda elimizdeki verileri büyük bir titizlikle analiz ediyorlar. Peki elimizdeki kanıtlar neler? Uzaylılar bizlerle iletişime geçmiş olabilir mi? Hadi gelin bu konuda derinlemesine bir inceleme başlatalım. Birçok bilim insanı UFO gözlemleri ve diğer olağanüstü hava olaylarını belirtisiz kategorisine koyarken bir grup bilim insanı da bu fenomenleri daha ciddi bir şekilde incelemeye almış durumda. Özellikle astrobiyologlar uzayda hayatın var olabileceğine dair kanıt arayışını hızla sürdürüyor. Fakat uzaylıların bizlerle doğrudan iletişim kurup kurmadığına dair kesin bir delil henüz yok. Buna rağmen birçok gözlem ve belge aslında bilinçli bir iletişime işaret ediyor olabilir. Örneğin 2007 yılında eski NASA bilim insanı ve astrobiyolog Richard Hoover uzaydan gelen bir meteorit üzerinde bilinçli bir yapının izlerini aradı ve
bulduğunu iddia etti. Bu keşif meteoritin içindeki mikroskopik yapıları incelediğinde bazı yapıların biyolojik özellikler taşıdığı yönündeki hipotezi destekliyordu. Hoover'a göre bu mikroorganizmalar bir zamanlar başka bir gezegende yaşamış olan varlıklara ait olabilirlerdi. Ancak bu çalışma pek çok bilimsel çevre tarafından elbette ki tartışıldı ve çoğu bu tür yapıların sadece doğal süreçler sonucu oluşabileceği görüşünü benimsedi. Her zaman olduğu gibi. Ancak buna rağmen bu tür araştırmalar uzaylıların bizlere dokunmamış olsa da evrende yalnız olmadığımıza dair güçlü bir işaret olarak kabul edilebilir. Ancak tüm bu spekülasyonları bir kenara bırakıp biraz daha pragmatik bir bakış açısına sahip olalım. Eğer gerçekten bir uzaylı uygarlığı bizlerle iletişim kurmaya çalışıyorsa, bunun formunun ne olacağını hayal etmek bile oldukça zor. Yine de bu konuda yapılan bazı tahminler mevcut. Bazı bilim insanları uzaylıların bizimle iletişime geçerken insanlık tarihi boyunca bize sürekli olarak kendilerini göstermemelerini tercih ettiklerini öne sürüyor. Bu en çok astrobiyolog Carl Sagan'ın geliştirdiği büyük filtreden geçiş teorisiyle ilişkilidir. Carl Sagan, dünya dışı bir uygarlığın bizlerle iletişime geçmeden önce büyük bir teknolojik, biyolojik ya da toplumsal engeli aşması gerektiğini savunmuştu. Bu engel evrende sadece bir elin parmakları kadar bir medeniyetin hayatta kalabilmesini sağlayacak son derece güçlü ve evrensel bir kural olabilir. Daha da derinleştiğimizde uzaylıların bizimle nasıl bir iletişim kurabileceğine dair birkaç farklı kuram ortaya çıkıyor. Bunun başında bizim algılayamayacağımız bir biçimde iletişim kurmak yer alır. Birçok spekülasyona göre uzaylılar bizim klasik iletişim yollarımızla, yani sesle ya da ışıkla değil, bambaşka bir yöntemle bizlere mesaj gönderiyor olabilirler. Örneğin bazen bilinçli düşüncelerle ya da elektromanyetik dalgalarla etkileşimde bulunarak. Bunlar tıpkı uzaylıların sesini duymak gibi bir düşünceyi oldukça kafa karıştırıcı bir hale getiriyor. Çünkü bu iletişim kanallarını şu an anlamamız imkansız. Belki de bir düşünce olarak beynimizde beliriyor ve bir şekilde duyuyoruz. Bunun yanı sıra belki de en dramatik seçenek şu: uzaylılar bizimle iletişim kurmak istediklerinde kültürel ya da etik sebeplerden ötürü bunu doğrudan yapmıyorlar. Belki de Fermi paradoksuna da değinmemiz gerekiyor. Bu paradoks evrende hayatın var olma olasılığı çok yüksek olmasına rağmen neden hala başka uygarlıklarla iletişim kuramadığımızı soruyor. Eğer bir medeniyetin gelişimi belirli bir seviyeye ulaşmışsa onlar için bizimle iletişim kurmak bir anlamda katliam gibi gelebilir. Düşünün. Bir orman halkı gibi bir uygarlıkla karşılaşırsınız. Onlara yardım etmeye çalışırsınız. Ancak belki de onların gelişimine müdahale ettiğinizde onlara zarar veriyorsunuzdur. O zaman uzaylılar bizim gibi bir uygarlığa yaklaşmadan önce kültürel ve etik sebeplerle uzun bir bekleyiş yapıyor olabilirler. Şimdi ise gelin hep birlikte şu soruyu tekrar soralım. Eğer uzaylılar gerçekten dünyamıza geliyorlarsa bu iletişimi anlamak bizim için gerçekten mümkün olacak mı? Ya da belki de asıl soru şu olabilir. Eğer iletişim olursa bu bizim için bir kurtuluş mu yoksa yok oluş mu olacaktır? Bilim insanları bu konuda hala yanıt arıyorlar. Ancak bir şey kesin. İnsanlık bu soruyu çözene kadar gökyüzüne bakmaya devam edecek. Bu arada Türkiye'de kayıtlara geçmiş birkaç UFO olayı bulunuyor. Mutlaka duymuşsunuzdur. Kısaca aktaralım. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri 2007 yılında yaşanan Kumburgaz UFO olayı. İstanbul'un Kumburgaz sahilinde bir grup insan gece boyunca denizin üzerinde hareket eden ışıklar gördü. Olayı görgü tanıkları ışıkların hızla hareket ettiğini ve bir noktada sabit kaldığını belirttiler. O anları kaydeden video görüntüleri olayın ardından geniş çapta incelendi. Videolar özellikle UFO gözlemleriyle ilgilenen araştırmacılar tarafından dikkatlice analiz edildi. Fakat resmi bir açıklama elbette ki yapılmadı. Ancak bu olay Türkiye'deki en tartışmalı UFO gözlemlerinden biri olarak hafızalara kazınmış durumda. Bir diğer dikkat çeken olay ise Eskişehir'deki UFO görüntüsü. 2006 yılında Eskişehir yakınlarında bir grup vatandaş gece gökyüzünde farklı bir ışık fenomeni fark etti. Bu fenomen alışılmadık şekilde hareket ediyordu. Ve bir süre sonra kayboldu. Görgü tanıkları UFO'yu klasik uçaklardan ya da helikopterlerden farklı olarak tanımladılar. Olayın ardından bölgeye gelen araştırmacılar çeşitli gözlemler yaptı ancak herhangi bir somut delil elde edilemedi. Ancak bu tür gözlemler
Türkiye'de UFO fenomeninin nedenli dikkatle takip edildiğini ve birçok kişinin bu olaylar karşısındaki merakını arttırdığını gösteriyor. Ve her zaman olduğu gibi ve elbette ki resmi açıklamalar hiçbir zaman yapılmadı. Şu an çok önemli bir bölüme geldik. Bir uzaylının karşınızda şu an oturduğunu düşünün. Tepkiniz ne olurdu? Ne konuşurdunuz? Hayal edelim. Şu an bir uzaylı karşınızda oturuyor, gözleri sizinle iletişim kuruyor ama kelimeler yok. Bütün insanlık tarihini ve kültürünü onu ilk gördüğünüz anda zihninizde hızla canlandırıyorsunuz. Belki de ilk tepkiniz korku ve şaşkınlık olurdu. İnsan doğasının temelinde bilinmeyenle karşılaşmak bizim hayatta kalma içgüdümüzle doğrudan bağlantılıdır. Bir uzaylıyı görmek tüm bildiklerimizi alt üst eder ve o an beynimizde bu gerçek mi sorusu yankı bulur. Ancak aynı zamanda derin bir merak da doğar. Ne zaman, nerede, nasıl geldiği, bizimle ne amaçla iletişim kurduğunu anlamaya çalışırız. Bir yanda korku, bir yanda bu eşsiz fırsatı değerlendirme isteği ve merak. Merhaba, benim adım Volkan diyorsunuz ama sesiniz titriyor. Çünkü korkuyorsunuz aynı zamanda. Belki de kelimeler boğazınızda düğümlenebilir. Uzaylı size nazik bir şekilde bakarken sanki beni anlamanızı beklemiyorum fakat birbirimizi anlamaya başlamak için zamanımız var der gibi bir hava sezebilirsiniz. Bir an için belki de hiç ummadığınız bir şekilde onun gözlerinde bir insanlık, bir ortaklık bulabilirsiniz. Size bir bakışla yanıt verebilir. Çünkü kelimeler belki de bir uzaylının bizim sınırlı dilimizde iletişim kurmasını sağlamak için yeterli olmayacaktır. O an anlayışın evrensel bir dilin ötesinde belki de ilk kez doğrudan telepatik bir şekilde düşüncelerin ya da seslerin doğrudan yol aldığını fark edebilirsiniz. Bunu bir düşünün. Yorumlarınızda bir uzaylıyla kuracağınız diyaloğu yazın arkadaşlar. Bakalım ortaya ne çıkacak? Tabii bu arada uzaylının illaki kibar ve insancıl olmasına gerek yok. Bu nokta tam anlamıyla belirsiz zaten ama bol bol güleceğimizi düşünüyorum. Görelim bakalım neler yazacaksınız. Bu arada ben de yazacağım, merak etmeyin. Evet arkadaşlar, işte bugüne kadar bilmediğimiz bir dünyanın kapılarını araladık. Her bir sorunun, her bir cevabın ardında hem bizleri korkutan hem de merakımızı körükleyen dev bir evren yatıyor. Uzaylıların varlığı sadece dışarıda bir yerlerde olabilecek yaratıklarla ilgili değil. Aslında bu insanlık olarak kendimize dair çok daha derin sorular sormamıza sebep oluyor. Belki bu uzaylı karşımıza çıktığında korkmak yerine sadece anlamaya çalışacağız. Belki de kaçmak için yeraltı sığınma saklanma yapıları inşa edeceğiz. Ve yeryüzünde keşfedilen yeraltı şehirlerinin neden ve nasıl yapıldığını öğreneceğiz ve derin kuyu gibi yapılar çok daha anlamlı olacak. Belki de en büyük yolculuk dış dünyada değil iç dünyamıza olacak. Yani geçmişe dönmüş, geçmişi yeniden yaşamış olacağız. Sümer tabletlerindeki antik tanrıların dediği gibi, geçmişte yaşananlar gelecekte de yaşanacak. Ben Volkan Çelik değerli arkadaşlar. Gizemleri birlikte ortaya koymaya ve paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün bu videoda biraz farklı bir tarzı işlemeye çalıştım. Çünkü bu konuda anlatmak istediğim gerçekten tonla bilgi ve bir takım birikimlerim vardı ve bunları sizlerle paylaşmak istedim. Elbette ki daha da fazlası var ama ilerleyen tarihlerde yine böyle konuşması ağır olan, fazla olan, yoğunlukta olan videoları sizlerle paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü aynı zamanda editleme ve kurgu yapma da ayrıca bir iş yükü olduğundan birçok bilgiyi sizlerle aynı anda ya da aynı videoda paylaşamıyorum genel anlamda. Fakat az önce de söylediğim gibi bu şekilde uzun videolar ve konuşma ağırlıklı, konuşma yoğunluklu videolarla karşınızda olmaya gayret edeceğim. Bugün uzaylılar konusunu konuşmaya çalıştık ve içimizdeki o uzaylı dürtüsü bir şekilde bilinçli bir aşamaya geçtiğini düşünüyorum. Yeniden görüşeceğiz. Videomuzu elinizden geldiğince paylaşın, yorumlarınızla bana eşlik edin, bir like bırakın ve desteğinizi kanalımızdan eksik etmeyin arkadaşlar. Hep birlikte bu yolda koşar adım ilerlemeye devam edelim. Hoşça kalın.